Merhaba kovalar, yükselen burcu kova olan dostlar. Nisan ayındayız ve Nisan ayında burcunuzu neler bekliyor? Evet, öncelikle lütfen yükselen burcunuza göre takip ediniz. Güneş ve biliyorsanız ay burcunuzda mutlaka izleyin lütfen diyorum. Evet, önemli bir ay. Öncelikle 3 tane ana dinamiğimiz var bu ay içerisinde. İlki bir Merkür Retrosu yaşayacağız bu ay. Boğa burcunda. Bu sizi ilgilendiriyor. Diğeri 6 Nisan'da bir dolunayımız var Terazi burcunda. Üçüncüsü ve en önemlisi de bir tutulma yaşayacağız. Evet, Koç burcunun 29 derecesinde 20 Nisan günü. Sırasıyla gidersek şimdi 3 Nisan'da Merkür bizim iletişim gezegenimiz Boğa burcuna geçecek ve ay boyunca, Nisan ayı boyunca da Boğa burcunda ilerleyecek. Bu sizin için neden önemli? Çünkü sabit grup bir burçsunuz ve sizin için bu o yüzden önemli. Dördüncü eviniz çok yoğun. Boğa burcunda Merkür tüm ay boyunca ailevi konuları, evle, yerleşim yeriyle, oturduğunuz yerle, belki köklerinizle, sülalenizle belki de ilgili konuları getirecektir gündeminize ve 20 Nisan'da Merkür burada retro yapmaya başlayacak. 15 Mayıs'a kadar da bu retro sürecek. Bu retro döneminde özellikle aile içindeki ya da evinizin içindeki belki ebeveynlerinizi ilgilendiren konularda bir takım geride bıraktığımız gündemler bir daha tekrar bizim hafızalarımıza geri dönecektir. O konularda bir takım konuşmalar, mesela evle ilgili olabilir, miraslı konularla olabilir, ev alım, satım, kiralama gibi konular gündemleriniz olduysa buralar tekrar açılabilir. Ebeveynlerle ilgili dediğim gibi belki onların genel durumları, sağlıkları olabilir. Yani burası temel ana dinamiğimiz olacak ay boyunca ve aynı zamanda güzel sürprizlerimiz de olabilir. Çünkü Merkür burada, Kuzey düğüm burada bu arada aynı zamanda şanslıdır. Dolayısıyla Kuzey düğümle birlikte ilerleyeceği için bence güzel sonuçlar da getireceğini söyleyebilirim. 15 Mayıs'tan sonra retro bittikten sonra özellikle daha olumlu sonuçlar getirebilir. Şimdi önemli diğer 6 Nisan'daki 16 derece terazi burcundaki dolunayımız hava elementinde. Bu sizin için güzel bir dolunay. 9. evinizde gerçekleşecek ve seyahatler, iş seyahatleri, turistik seyahatler, eğitim, veya belki orada biraz hukuki süreçleri çalıştırabilir ki zaten terazi adaletle, hukuki süreçlerle ilgili olduğu için hani burası güçlü gözüküyor. Eğer böyle bir süreciniz varsa belki bir sonuçlanma olabilir. Yani sürüncemede olan, belirsiz olan bir konunuz varsa işte burası 6 Nisan gibi daha görünür, daha belirgin sonuçlar gelecektir ve buranın gündemi de 15-17 Mayıs'a kadar, pardon Nisan ayına kadar sürecektir. Ve burada bir dolunay gerçekleşirken tabii ki Venüs Boğa burcunda, bu biraz aile içi konuları da ilgilendirebilir. İşte aileyi ilgilendiren bir miraslı durum vardır, bir mahkeme vardır mesela, bir seyahat planı vardır, belki bir taşınma olayı var. Bu gibi konuları da çalıştırabileceğini açıkçası söyleyebilirim. Diğer yandan hemen 20'sinde ayın 20 Nisan'da çok önemli bir güneş tutulmamız var. 29 derece Koç burcunda. Şimdi tutulmalar biliyorsunuz kadersel olayları getirir. Yani etkileri güçlü ve uzun vadeli olur. Yani 6 ay etkisini yaşayacağız çünkü bu tutulmanın. Hemen yeni ay aynı zamanda bir konuyu başlatır ama etkileri uzun vadeye yayılacaktır. Şimdi bu önemli ve sizin için olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü kuzey düğüm yönünde üçüncü ev genellikle bir şeylere başlatır insanı. Mesela önemli bir anlaşma yaptırabilir. Bir eğitim olabilir, bir okulla mesela ilgili olabilir, eğitim kurumları ile ilgili olabilir. Veya böyle bir süreç olabilir. Mesela kendinize böyle bir eğitim sınıfı açabilirsiniz eğer öyle bir meslek yapıyorsanız, mesela diyelim ki öğretmensiniz.
yeni bir atama olabilir ve atama ile birlikte belki de şehir değişikliği gibi gündemleriniz de meydana gelebilir. Burası genellikle insanın yakın çevresi, kardeşler gibi, yani yakınızdaki insanlar, komşularınız bile olabilir. Yine onların hayatlarını ilgilendiren gündemleri de söz konusu olacağını söyleyebilirim. Şimdi burayı Mars yönetiyor. Yengeç burcunda ve 6. evinizde. Diyelim ki kardeşinizin sağlığı veya çok sevdiğiniz böyle kuzenlerinizin işi veya onlarla bir işbirliği, böyle bir konuşma var, böyle bir gündem olacak. Ve kadersel bir şekilde bir şeyin içine çekilebilirsiniz. Tabii doğum haritanızın nasıl etki aldığını bilmiyoruz bu arada. Bu çok önemli. Doğduğunuz yıl çok önemli burada. Ama genel olarak mesela araç aldırabilir. Burada araçlarla ilgili konular da gündeme gerçekten olumlu şekilde de yansıyabilir açıkçası. Ve tabii Mars olduğu için ben aslında en çok işle ilgili bağlantıların olabileceğini düşünüyorum. Yeni bir işe girmek, yeni bir projede yer almak olabilir. Kısa kısa seyahatlerinizin çok olacağı bir süreç olacak aynı zamanda. Önemli ve kadersel gelişmeleri bu anlamda hayatınıza taşıyacak. Şimdi diğer yandan evet Mars 6. evinizde bu arada sağlıkla da ilgili gündemler söz konusu olabilir. Mesela gözlerle ilgili olabilir, mideyle ilgili olabilir. Böyle bir sağlık taraması da yaptırmanız gerekebilir. Sevgili kovalar, şimdi Plüto burcunuzda, Satürn para evinize geçti. Artık 2. evinizde ilerliyor. Şimdi Mars da burada olduğuna göre Satürn Mars arasında da olumlu bir görünüm var. İkisi de su elementi burçlarda. Dolayısıyla işten gelebilecek, iş anlaşmalarından gelebilecek yeni bir geçiş olabilir. Yeni bir sorumluluk aldırabilir. Ve bu sorumluluk sayesinde gelirlerde bir artış olabilir. Bir yatırım yapma planı söz konusu olabilir ki Mars sizin kariyer evinizi de yöneten bir gezegen aynı zamanda ve tutulmanın da yönetici gezegeni. Dolayısıyla bu işle ilgili gündemler de söz konusu olabilir diye düşünüyorum ve bunun yanı sıra da mesela yine akrabaları ilgilendiren, yani sizi direkt değil dolaylı olarak ilgilendiren bir takım konuları da hayatınıza getirebilir. Sevgili kovalar, zaten direkt etki almıyorsunuz. Hatta bu ay içerisinde ikizler ve kovalar burada en aslında iyi diyelim ya da en şanslı Nisan ayının burçlarından bir tanesi sizsiniz. Yani bu tutulma size yarayacak, merak etmeyin. Diyelim ki ilişkiniz var, evlisiniz. Eşinizin işiyle ilgili olabilir veya hayat arkadaşınızın olabilir. Buralarda güçlü çalışacağını söyleyebilirim açıkçası. Enteresan, güzel haberlerin gelebileceği bir süreç olacak. Umarım iyi şeyler yaşarsınız. Plüto da burcunuzda önemli bir fikirsel anlamda böyle beyin fırtınaları yaşıyor olabilirsiniz açıkçası. Sevgili kovalar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.